Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle güzel bir çanta çalışacağız. Bu çantam hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Toplamda 250 gram kağıt ip kullandım ve 3 adet renk kullandım burada. Lacivert, kırmızı ve açık krem rengi. Oval bir taban üstüne kuruyoruz bu modeli. Şöyle askılarını da kendimiz yapacağız. Gayet güzel, sıkı, taş gibi bir askı öreceğiz hanımlar. Hemen ölçülerini vermek istiyorum size. Çok büyük bir çanta olmadı bu. Şu şekilde tuttuğumuzda 27 santim model kısmı ve 33 santim, hatta 34 santimde tabanla birlikte olan yüksekliğimiz. Hemen bir en ölçüsü vermek istiyorum. 38 santimde en ölçüsü. Askı ölçümüzde diktikten sonra bize kalan askı 61 santim. O da kol boyu için gayet güzel, ideal bir ölçü. Bu çantayı ben daha önce polyester makrame ile çalışmıştım. Onda da gayet güzel bir sonuç vermişti bana. Yazlık bir çanta arkadaşlar, istediğiniz iple örebilirsiniz. Polyester makrame ile ördüm. Yani bir tık ağır oluyor ama onda da sonuç gayet güzeldi. Model ve sık iğne şeklinde ilerleyecek. 9 tane modelimiz var burada. 9 model sonra da 2 tane sık iğne yapacağız. Taban kısmını zaten çok detaylı bir şekilde anlattım. Model kısmını da öyle. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bu gönderimi beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Kolay gelsin. Hemen taban kısmını yapmaya başlayalım hanımlar. Elimde böyle bir kağıt iplik var. Orta incelikte bu. Taban kısmını koyu renk yapacağım bu çantamızın. Çünkü taban olduğu için hani bir tık daha kullanımı rahat olur diye. Şimdi 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız taban için. Hemen başlıyorum. Sesimin kusuruna bakmayın. Hastaydım çünkü daha yeni yeni toparlıyorum. Şöyle bir kilit zinciri yaptım buraya. Bunun üstüne şimdi 33 artı bir zincir yapacağız. Yani toplamda 34 tane zincir yapacağız. Hemen başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 33 artı bir zincir yapıp tekrar görüşelim. Evet, toplamda kilit zincir hariç 34 adet zincir yaptık. Hemen buradan geri dönüş yapıyorum. Şu arkasındaki bakın şu çizgilere batarak sık iğneler yapacağız. Oval taban çalışıyoruz. Şu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Bu arada ipim çok sağlam. Elimle koparamadım, öyle söyleyeyim size. O yüzden de taban için çok iyi olacak bu kadar sağlam bir iple taban örmemiz. Yani bu demek oluyor ki kolay kolay deforme olmayacak. Evet, bu arka çizgilere batarak şu kısımlara sıra sonuna kadar gelelim ve arttırmamızı yapalım. Sıra sonuna geldim hanımlar. Şimdi bu en son zincirime bir sık iğne yapıyorum. Bu fazla ipimi de şöyle arkaya attım. Onu burada içeriye yedirerek devam edeceğiz. Aynı noktaya şimdi toplamda 3 tane sık iğne yapıyoruz. En son zincirimizin içine toplamda 3 tane sık iğne yaptık.
Şimdi hemen ilkine bir işaretleyici takıyorum. Oval bir taban çalışıyoruz çünkü. Şu şekilde. Burası bizim hem başlangıç hem bitiş noktamız olacak hanımlar. O yüzden buradaki işaretleyicinizin rengini aklınızda tutun. Yani mümkünse farklı renklerde işaretleyici kullanın. Burada hem başlangıç yapıyoruz hem de tabanımızın bitirme kısmı burası olacak. Onu da söyleyeyim. Burada şimdi yine tekrar 3 tane sık iğnemizi yaptık. Burada bir arttırmamızı oluşturduk. Şimdi yine gelen ilmeklerden bu arkadaki ipimizi de yürüterek devam ediyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. İpim kağıt ip. Doğal olarak sert bir ip. Şu şekilde gelen ilmeklere sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın burada bir dönüş zincirimiz vardı. Artı bir zincirimiz, yani 34. zincirimiz. Şimdi onu hesaplamayacağız. Şurada bakın böyle ilmeklerden oluşan bir delik var. Bunların üst kısmına da batmayacağım ben. Bu deliğe tam 3 tane sık iğne yapacağım hanımlar. Hemen şöyle birinciyi yapıyorum. Şöyle bir. Bunu da bunun altına yerleştireceğiz. Bu 3 tane sık iğnemizin altına. Şöyle 2 ve son şu şekilde de 3. Bakın. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Hemen ilkine işaretleyicimi takıyorum. Burada dönüşle birlikte bir tane daha zincirim vardı. O zinciri de bu alta aldım ben. Şu gelen ilmekten sık iğne yapmaya devam ediyorum. Yani burada bir arttırma yaptım yine. Onu da neden yaptım? Buradaki 2 tane sık iğneyi bu üçlü arttırmamızın altına sakladım. Burada bir sivrilme oluşuyor çünkü. O sivrilme çok hoşuma gitmiyor. Şimdi burası daha güzel duracak. Şöyle gelen ilmeklere yine sık iğne yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Burası dediğim gibi hem başlangıç hem de bitiş noktamız. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Tığımı bir düzelteyim. Şimdi buraya işaretleyicimi çıkardığım noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada yine arttırma yapıyoruz. Hemen yapmış olduğum ilk sık iğnenin içinden işaretleyicimi takıyorum. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Aynı noktaya yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen bir yanındakine geçiyorum. Yine aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Yani burada bu ilk yaptığımız üçlü sık iğnelerin içine çifter sık iğne yaptım ki burada tekrar bir arttırma yapmış oluyoruz. Şimdi gelen ilmekten yine sık iğne yapmaya devam ediyorum hanımlar. Tekrar işaretleyicimi çıkarıyorum bu noktada. Şimdi diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya da yapıyoruz. Buradaki 3 tane başağın içine çift batacağız. Şimdi ilk başağımın içindeyim. Birinciyi yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. 1, 2 sık iğne de buraya. Hemen yanındakine geçiyorum. 1, 2 sık iğne de buraya. Buradan hemen geriye dönüp sayıyorum. 2, 4, 6. Hemen şu noktaya işaretleyicimi takıyorum.
arttırma noktalarımız belli olsun diye takıyoruz işaretleyicileri. Yine gelen ilmeklere sık iğne yapacağım ve sıra sonuna kadar devam edeceğim sevgili hanımlar. Yine sıramızın sonundayız. Şimdi burada yine arttırma yapacağız. İşaretleyicimi çıkardım. İşaretleyicimi çıkardığım noktaya hemen aynı ilmeğimizin içine çift sık iğne yapıyoruz. Yanına da hemen tek sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde işaretleyicimi yine ilkinin içine takıyorum. Yani bir çift bir tek yapacağız hanımlar burada. Şimdi yine gelen başağın içine çift, hemen yanındakine tek. Gelen başağa çift, hemen yanındakine tek. Yani burada 3 tane çiftimizin olması lazım. Bir çift burada, bir çift burada ve bir çift de burada. Şimdi gelen ilmeklerden tekrar sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Yine işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Bu uçta ne yaptıysak şu kısımda, şimdi aynısını burada da yapacağız. Hemen ilk gelen ilmeğe, yani işaretleyicimi çıkardığım ilmeğe 2 tane sık iğne, yanına bir tane sık iğne. Bir çift bir tekle başlıyoruz hanımlar. Hemen yanındakine çift, aynı ilmeğin içine çift. Hemen yanındaki ilmeğe tek. Yanındakine çift. Hemen yanındakine tek. Ve yine gelen ilmeklerden sık iğne yapıyoruz. Bu başlarda arttırmamız 3 tane çift olacak. Her dönüşümüzde muhakkak buralarda 3'er tane çiftimiz olmak durumunda ki tabanımız büyüyebilsin. Evet, yine arttırma noktamıza geldik. Bir önceki sırada çiftle başlamıştık hanımlar. İşaretleyicimi çıkardım. Şimdi tek yapıyoruz. Yani 2 tek bir çift olacak bu sıramızın adı. Hemen buraya 1, yanındaki ilmeğe de 1 ve yanındakine çift olacak. 2 tek bir çift. Şu şekilde hemen 2 tekimizin ilkine işaretleyicimi takıyorum. Şimdi çifti yaptıktan sonra yine sayıyoruz. Tek, yanındaki ilmeğe tek, yanındaki ilmeğe çift. Yine sayıyoruz. Tek, tek ve çift. Yani toplamda yine 3 tane çiftimizi yaptık. Tabii aradaki tekler sayıları çoğalıyor her dönüşümüzde. Gelen ilmeklere batıyorum. İki tek, bir çift, bu sıramızın adı. Şimdi aynısını bu tarafa da yapalım hanımlar, bu kısma. Yine 2 tek bir çift, 2 tek bir çift olarak tekrar bu arttırma kısmında yerinde görüşelim. Evet, tabanımız bu şekilde devam ediyor. Gayet de güzel oluyor. Şimdi tekrar işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum buradan.
Evet, şimdi bir önceki sırada hanımlar 2 tek bir çiftti bir önceki sıramızın adı. Şimdi bir çift 3 tek yapacağız. Yani işaretleyicimi çıkardığım noktaya bir çift yapıyorum. Şöyle bir çift. Tekrar takıyorum çiftimizin ilkine. Hemen yanından sayıyoruz. Gelen ilmeğe bir tek, yanındaki ilmeğe bir tek ve yanındaki ilmeğe yine bir tek. Şimdi çift yapıyoruz. Yanındaki ilmeğe bir tek, yanındaki ilmeğe bir tek ve yanındaki ilmeğe bir tek. Şimdi yine çift yapıyoruz. Yanındaki ilmeğe bir tek, yanındaki ilmeğe bir tek, yanındaki ilmeğe bir tek. Evet, bakın. Yani bir çift, 3 tek. Bu sıramızın adı. Evet, aynı işlemi bu diğer uca da yapıyoruz hanımlar. Tekrar buraya geldiğimizde arttırmamıza devam ediyoruz. Evet, şimdi tekrar arttırma noktamıza geldik. Şimdi bu noktada işaretleyicimizi çıkaralım yine. Bir önceki sıra biliyorsunuz bir çift 3 tekti. Şimdi burada hanımlar 4 tek bir çift olacak bu sıramızın adı. Yani hemen buradan bir tek ve bir tek yapıyorum. İlk tekin hemen üst kısmına işaretleyicimi takıyorum. 2 tane tek yaptık buraya. Şimdi şu şekilde 3. tekimi yapıyorum. Yanına da 4. tekimi yaptım. Evet, şimdi burada bir çift yapıyoruz. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar sayalım. Bir tek, 2 tek, 3 tek ve 4. tek. Hemen yanındaki gelen ilmeğe çift. Yani 4 tek, bir çift. Şimdi yine sayalım. Bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek. Şimdi bu ilmeğimizi çift yapıyoruz hanımlar. Ve yanından gelen başaklara normal sık iğne yapıyoruz. Evet. Bu sıramızın adı 4 tek bir çift. Aynı işlemi bu tarafa da yapalım lütfen. Tekrar burayı yapıp geldikten sonra burada buluşalım. Evet, şimdi tekrar işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Bir önceki sıramız biliyorsunuz 4 tek bir çiftti. Şimdi bir çift 5 tek yapacağız bu sıramızda hanımlar. Yani her sırada bir tekle başlayıp diğer sırada bir çiftle başlamamız gerekiyor. Çünkü çiftlerin üst üste gelmemesi lazım. Bu taban kısmı oval tabanlarda özellikle. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum. Şurada şöyle çok küçük bir püf noktası göstermek istiyorum size. Bakın buraya normalde bizim bir çift yapmamız gerekiyordu. Bu işaretleyicimin olduğu noktaya ben bir tek yapacağım. Bu sırayı çiftle başlayacağız ama çiftimi bir tık kaydırmak istedim şimdi. Çok buralarda çizgiler oluşmasın diye. Bunun amacı da o. Bakın normalde bir çift 5 tekti. İşaretleyicimin olduğu noktaya tek yaptım. Hemen yanına bir çift yapıyorum sevgili hanımlar. Burada çiftimi kaydırmış oldum yani. Şöyle bir sonraki ilmeğe yapıyorum yani çifti. Buradan itibaren sayıyoruz şimdi 5 tane teki.
işaretleyicimin olduğu noktaya bir tek yaptım. Yanına çift yaptım. Şimdi buradan itibaren sayalım. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek ve bakın şimdi buraya bir çift yapıyorum. Tekrar sayıyorum. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek ve 5 tek. Şimdi buraya yine bir çift yapıyorum. Hemen yanına yine teklerimizi sayalım. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek. Tabii buraya şimdi çift yapmayacağız. Çünkü toplamda 3 tane çiftimizi bu kısma yapmış oluyoruz hanımlar. Birinci çiftimiz burada. İkinci çiftimiz burada. Ve üçüncü çiftimiz de burada. Yani bir çift 5 tek, sadece bir ilmek kaydırdım hanımlar. Bunu göz önünde bulundurun lütfen. O zaman buradaki ovallik daha da bir hoş olacak. Bu 5 tek bir çift olan sayımız, son arttırmamız. Bu tarafa da yine aynısını yapalım lütfen. İşaretleyicimizin olduğu noktaya tek batalım. Hemen yanındaki başa çift batıp ondan sonra 5 tekimizi sayıp çift yapalım. Bu kısımda da aynısını yapalım çünkü kendini tekrar ediyor bu iki tarafta. Sonra tekrar bu işaretleyicimizin olduğu noktada buluşalım. Bir sık iğne döneceğiz. Ondan sonra bir sayacağız bakalım elimizde kaç ilmek varmış. Evet, yine işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Burası biliyorsunuz bizim başlangıç ve bitirme noktamızdı. Bu işaretleyicimizi taktığımız yer. Şimdi ben tabii ki bu işaretleyiciyi çıkarmayacağım ama diğerini çıkarttım. Bu köşede olanı. Şimdi buradan hanımlar dümdüz sık iğne örüyoruz. Komple dümdüz hiç arttırma yapmadan sık iğnelerimizi öreceğiz. Bu şekilde tekrar burada buluşalım. Evet, komple sık iğnemizi döndüysek bakın tabanımızın son hali bu durumda. Çok güzel bir taban oldu bu arada. Çok muntazam, gayet şık, oturaklı bir taban. Tabii bu üst kısmına geçmeden önce tabanımızı ütüleyeceğiz hanımlar. Onu da belirteyim. Şimdi hemen bu çevre kısmının sayısını öğrenmemiz gerekiyor tabanımızın. Şu an ben kendi tabanımın da açıkçası sayısını bilmiyorum. Tek sayıyla başladık ama bize şimdi 3'ün katları gerekiyor hanımlar. O yüzden siz de ben de tabanımızın bu ilmeklerini sayalım. Bakalım bize 3'ün katlarını veriyor mu? Eğer veriyorsa bir üst sıraya çıkarken yani gövde kısmına geçerken herhangi bir arttırma yapmamıza gerek yok. Ama vermiyorsa eğer eksiğimiz varsa ona göre bir yol çizeceğiz. Şimdi hemen sayıp geliyorum bu ilmeklerimi. Evet sevgili hanımlar, şimdi ben bu kısmı saydım. 104 ilmek var bu tam çevresinde. Bizim bunu 105 yapmamız gerekiyor. Onun için de hiçbir üst sıraya arttırma yapmak istemiyorum. O yüzden bakın burada ne yapacağım şimdi? Buraya battım ya ben işaretleyicinin bir önceki sırasına. Şimdi buraya bir tane daha batıyorum. Bakın şu şekilde buraya çift battım yani. İşaretleyicimi çıkardım. Bu kısımda zaten bitireceğiz biz. Bakın şöyle bu sıraya bir kaydırma yaptım. Şöyle. Hemen yanındaki sıraya da bir kaydırma yaptım. Ve ipimi buradan kesiyorum. Bu şekilde. Yani elimde toplamda tam olarak 105 adet ilmek var. Bu da 3'ün katları demek. Modelimize uygun sayıyı yakalamış oluyoruz taban kısmında. Sadece şurada bir tane arttırma yaptım hanımlar.
Bir üst sıraya taşımak istemedim arttırmayı. Zaten bir tanecik. Onun için onu burada yaptım ve şimdi tabanımızı ütüleyip tekrar görüşelim. Evet, tabanımızı ütüledik sevgili hanımlar. Bakın ne kadar güzel, muntazam bir taban oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle arkasını da göstereyim size. Şu şekilde. Bu ipi buradan koparmamın sebebi biz hep böyle özellikle modelli çantalarda bu noktadan başlamamız gerekiyor ki herhangi bir sıkıntı olduğunda bu hep kenar kısmında kalsın hanımlar. Yani çanta başlangıcımız, birleştirmemiz, yapmış olduğumuz kaydırmalar ön kısmında veya bu kısımlarda olduğunda orada en ufak bir hata bile görünecektir ve bu da inanın içinize sinmeyecektir. O yüzden biz her seferinde tabanı ayrı bir şekilde örüyoruz. Çantaya başlangıç kısmını da kesinlikle bu uç kısımlardan başlıyoruz. Şimdi ben yine aynı rengiyle devam edeceğim. Yalnız bu çantamıza 3 tane renk kullanacağız biz hanımlar. Şöyle göstereyim size. Lacivert, kırmızı. Biraz şöyle yükselteyim kameramı da. Bu 3 renkten oluşacak bu çantamız. Ortaya çok güzel bir çanta çıkacak, merak etmeyin. Hem model olarak hem görüntü olarak çok şık bir çanta elde etmiş olacağız. Ama ben tabii ki ilk modelimi lacivertle yapacağım. Çünkü tabanla bir bütünlük olsun istiyorum açıkçası. O yüzden de şimdi yine lacivert ipimle İlk sık iğnemi öreceğim. Çünkü burada modele geçmeden önce bir tur sık iğne örmek istiyorum ben. Hem bir tabanla bütünlük olsun diye hem de ortaya daha hoş bir görüntü çıkacaktır. Hemen buradan tam tepe noktasından ipliğimi tığımın ucuna aldım ve çektim. Üstüne şöyle bir şu ipimi de attım. Burada bir kilit yaptım. Hemen yanından sık iğne örmeye başlıyorum. Bu ipimi de arkadan yedireceğim ki herhangi bir şekilde çözülme durumu olmasın diye. Tabanımızı dediğim gibi muhakkak ütüleyin. Hem çok daha muntazam olacaktır taban kısmı hem de herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu bu şekilde çok daha iyi anlayacaksınız. Kameramı yine yaklaştırayım. Dediğim gibi çantamız 3'ün katları olacak hanımlar. Ona çok dikkat edelim çünkü modelimiz 3'ün katlarına kuruluyor. Benim elde etmiş olduğum sayı 105. Hemen çukurlaşmaya başladı zaten bakın. Evet hanımlar şöyle kameramı iyice yaklaştırdım. Bu sırayı komple sık iğne ördüm ben. Bakın buradan ilk ilmeğimize başladığımız noktadayız. Buradaki kaydırmamızın içinden batıyorum. Şu şekilde ve bir kaydırma yaptım buraya. Tabii bu ilmeği de sayıyoruz. Şimdi bu kısımda modelimizi kurmaya başlıyoruz hanımlar. Buraya tam 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2, 3 ve 4. Hemen başına doladım. Bakın buradaki ilk zincirimin içinden batıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya yine batıyorum. Ve yine bir ikili trabzan yapıyorum.
Evet, hiç araya bir zincir çekmeden şöyle 2 kere doluyorum tığımın üstüne. 2 tane atlıyorum buradan. Bakın hemen yanından. 1, 2. Üçüncüye batıyorum ve tığımın başına ipimi doladım. Burada üçlü trabzan yapacağız. Şöyle ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Hemen başına doluyorum. Bakın burada ilk trabzanımızın ilk ilmeğinin şu iki başağının arasından giriyorum. Bakın tam buradan. Hemen başına doladım, çıkardım ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına doladım. Aynı noktaya yine bakın buradaki bu ilk trabzanımızın ilk ilmeğinin tam ortasından giriyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın modelimiz bu şekilde olacak. Tekrardan başına 2 tane dolayacağım tığımın. Şöyle düzelteyim. 1, 2, 2 tane atlıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 3 seferde çıkıyorum hanımlar. İlk ikisini alıyorum, sonra diğer ikisini ve en son yine diğer ikisini. Başına doladım. Bakın burada ilk yaptığım ilmeğin hemen içinden giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Başına doladım, yine aynı noktadan giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Yine gösteriyorum. 2 tane doladım. 2 tane atladım. 1, 2, üçüncüden battım. 3 seferde çıkıyorum. Bakın üçlü trabzan yapıyoruz. İkisini bir çıkardım. İkisini bir çıkardım ve ikisini bir çıkardım. Başına doladım. Hemen şu ilk yapmış olduğum ilmeğin içinden çıkarıp ikili trabzan yapıyorum. Ve sonra yine başına dolayıp aynı noktaya tekrar batıp yine ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde olacak sevgili hanımlar. İyice kameramı yaklaştırdım ki orada bir görmenizde bir sıkıntı olmasın diye yine başına 2 tane doladım. Bakın şöyle 2 tane atlıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. Çıkardım. Üçlü trabzan yapıyorum. Sonra başına doladım. Üçlü trabzanın ilk ilmeğine batıyorum. Bakın tam bu kısma. Başına doladım ve ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktadan tekrar girdim ve yine ikili trabzan yapıyorum. Ben bu modeli daha önce polyester makrome ile çalışmıştım ve gerçekten sonuç çok iyiydi. Bir de kağıt iple nasıl duracağını merak ettim. Hem sizler de görün istedim modeli. Bu model ayrıyeten yabancı bir kanalda yapılmıştı. Ben oradan gördüm ama herhangi bir çanta formunda değildi. Böyle dümdüz sadece bir model gösterimi vardı. O modeli ben çantaya uyarlıyorum şu an. Aklınızda olsun. 1, 2 atladık üçüncüye. Üçlü trabzan yaptım. Başına doladım. Ve üçlü trabzanın ilk ilmeğinden girdim. Ve ikili trabzan tekrar başına doladım. Yine aynı noktadan girdim ve yine ikili trabzan yaptım. Modelimiz bundan ibaret. Şimdi burayı komple öreceğim ben sevgili hanımlar. Tekrar burada bu noktada nasıl birleştirdiğimiz ve bir üst sıraya nasıl çıktığımızı sizlere göstereyim. Evet, sıra sonuna geldim. Son modelimi yapıyorum şimdi. Hemen bakalım. Evet, şuradan batıyoruz.
Üçlü trabzan, başına doladım. Üçlü trabzanın ilkinin içinden geçip bir ikili trabzan, sonra aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Evet, bakın hemen şurada bir birleştirme yapıyorum. Hatta şuradan yapalım biz bunu. Şöyle biraz sıkalım hanımlar. Bu ilk buraya yaptığımızda 4 zincir yapmıştık. 4 zincirin hemen en üstteki zincirinden bir kaydırma yaptım. Hemen şöyle, hatta burada bir kaydırma daha yapayım, ben ortalayayım burayı. Yanındakinden de bir kaydırma yaptım. Bakın, bir tane zincir çektim buraya. Hemen yanından bir sık iğne yapıyorum. Gelen ilmeklerin hepsine bakın sık iğne yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Gelen zaten üçlü gruplar halinde ilmekler, aralara biliyorsunuz hiç zincir çekmedik. Sıra sonunda yine elimizde 3'ün katları olmalı. Bakın şöyle modellerin üstüne üçerli sık iğneler yapıyoruz. Gelen başaklara. Evet, şu şekilde göstereyim. Komple sık iğne dönelim hanımlar. Başlangıç noktamıza tekrar gelelim. Evet, şöyle göstereyim size modeli. Tabii bu iç kısmı, dış kısmımız bu şekilde. Çok güzel bir çanta olacak sevgili hanımlar. Şimdi burada ip değiştireceğim. Bunu da nasıl yapacağımızı hemen size göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Hemen buradan da tekrar gelelim. Şu ilmeğe geldim. Tekrar bir sık iğne yaptım buraya. Evet, burada kırmızıya geçiyoruz. Bu arada iplerinizin kalınlığı lütfen birbirini tutsun. Yoksa çantanız yer yer ince ve kalın olabilir. Onun olmaması açısından iplerinizin aynı kalınlıkta olması önemli. Hemen kırmızıya geçtim burada. Bakın şimdi burada hemen şuradan şu ipimi de arkaya alıp şu şekilde bir kilit yapıyorum. Tek katını almış ipimin. Çift katını alalım. Evet. Bakın. Şimdi bu kırmızı ipimin hemen şu parçasını üstüne attım. Lacivert ipimi de arkadan çektim. Sonra yine üstüne attım. Bakın. Sonra yine üstüne attım. Bu ipi burada sabitliyoruz sevgili hanımlar. Bir tane daha böyle tek zincir çektim. Başına doladım. Bakın buradan girelim. Hatta şurayı şöylece alıp girelim bence. Daha iyi bir görüntü çıkacaktır ortaya. Başına doladım. Tekrar buraya şu şekilde battım ve ikili trabzan yaptım. Bu ipimizi sonra keseriz buradan, hiç sıkıntı yok. Buranın kalın olması da sorun değil. Önemli olan buradaki duruşu. O bizim için daha
önemli muntazam olması için. Evet, şimdi tekrardan birazcık şöyle kameramı uzaklaştırıyorum. Çünkü renk tonumuzu değiştirdik. Başına çift doluyoruz. Bakın burada yine 2 tane atlayacağız. Yani nereye atlayacağız? Bakın buradaki ilmekler var. 1, 2. Üçüncüsü de tam şu ortadaki trabzanımıza denk gelmeli. Yani biz tam şu orta kısma batmalıyız ki bu modelimizin şeyi ortaya çıksın. Gerçek formu. Bakın. Başına doladım. Hemen yine aynı işlemi burada da yapıyorum. Bu şekilde başına doladım. Tekrar ikili trabzan yaptım. Tam ortaya denk geliyor olması gerekiyor hanımlar. Buna özen gösterelim. Bakın şu ortadaki trabzanın üstünden batacağız ki şu eşitliği sağlayabilelim. Yine çift doladım ve tam ortadaki, yani yine 2 tane atlıyoruz. Bakın 1, 2, üçüncüye batıyoruz. Ve üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra başına doluyoruz. Üçlü trabzanın ilkine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. Ve yine bir ikili trabzan yapıyorum. Ve ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Gayet de güzel bir görüntü çıkıyor. Bakın burada da hiç sırıtmadı. Şu bağlantı noktamız. Şu ipi sonra zaten keseriz. Buradaki bir üst sıradaki bağlantımızı yaptıktan sonra. Yani bu model önce bir modelimizi yapıyoruz. Üstüne sık iğne yapacağız. Sonra renk değiştireceğiz. Model yapacağız. Aynı renkle yine bir sık iğne yapacağız. Sonra yine renk değiştireceğiz. Tabii siz bunu tek renkle de çalışabilirsiniz. İlla renk yapmanıza gerek yok. Ben bir tık böyle hoşluk olsun diye yapıyorum. Hem de elimdeki ipleri değerlendirmiş oluyorum bu sayede. Yine üçlü trabzan. Ve yine ilk ilmeğe batıp ikili trabzan. Evet, biraz yükselteyim ben hanımlar modeli. Bu kısmı anladığınızı düşünüyorum. Birkaç sıra öreyim. Sonra bakalım gidişat nasıl? Şimdi çantamızı ben oldukça yükselttim. Aslında birkaç sıra yükseltip tekrar videoya çekecektim ama mümkün olmadı. O yüzden de gece bayağı ördüm. Bakın bu kısma kadar. Şimdi tekrar bir modeli yine göstermek istiyorum size. Şimdi buradan batalım. Şurayı şöyle komple alalım hatta. Şu şekilde buraya battım. Farklı bir ipe geçiyorum yine renk olarak. Hatta bu ilmeğin içinden de geçirelim ki şu şekilde bunu buradan çekelim. Evet. Bu iplerimizi ben sonra bir iğne yardımıyla iç kısmına yürüttüm hanımlar. Siz yani bu ipi kestikten sonra şöyle birazcık pay bırakın ve iç kısmından zincir kısmına gelecek şekilde, yani sık iğneye gelecek şekilde yürütme yapın. O yüzden hiç bir sıkıntısı olmuyor içeride. Bu bağlantı noktamızda zaten burada şu şekilde kilit yapıyoruz. Birazcık daha çekeyim şöyle. Böyle üstüne attığımız için bu burada kilit oluyor zaten. Herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Hemen şu şekilde bakın. Pardon. Şöyle doladım ve şuradan ilk ilmeğimden girdim. İkili trabzan yaptım. Yani biz şu kısmı zaten 4 zincir olduğu için
Üçlü trabzan gibi hesaplayacağız. Yine aynı noktadan girdim. Şunları birazcık daha çekelim. Bu üçgenimizi tamamladık. Şimdi 2 kere doladım. Bakın tam bu ortadan battım. Şu orta kısımdan. Üçlü trabzan yapıyorum. Başına doladım. Üçlü trabzanın ilk bakın ayağından battım. İkili trabzan. Sonra aynı noktaya bir daha batıp yine ikili trabzan. 2 kere doladım. Tekrar tekrar gösteriyorum ki hani anlaşılmadık bir yeri kalmasın. Şöyle üçlü trabzan. Ve bakın tam bu kısımdan giriyorum. Ve ikili trabzan. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Modelimiz hep bu şekilde kendini tekrar eden bir model. Evet, şu şekilde. Muhakkak ütüleyin çantanızı. Ütüye çok gelen bir model bu. Bayağı buharlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. Yani katip olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Tekrar sıra sonuna geldim. Son modelimi yapıyorum buradaki. Evet, bu kısmı da bağladım kaydırmayla. 2 kaydırma yaptım burada. İlk bu hemen başlangıç zincirimizi ve ortadakini bir zincir çektim. Hemen yanından sık iğnemizi yapıyoruz. Yine gelen başaklara sık iğne yapıyoruz. Evet, yine sık iğnemizi bitirdim. Birleştirme noktamıza geldim. Hemen şu ilmeğe batıyorum ve buradan bir kaydırma yapıyorum. Şimdi lacivert ipime geçeceğim. Hemen şöyle ipimi ayarlıyorum. Şöyle yaptım. Hatta bunun da içinden çıkarıyorum. Şu şekilde. Bir sık iğne yapıyorum. Şu ipi yine üstüne attım. Şöyle iyice sıkıyorum ki diğer ipleri de burada bir gevşeklik olmasın. Evet. Aynı noktaya şimdi bir tane daha çıkarıp yapalım. Tekrar çekeyim arkadan. Bakalım. Evet. Şimdi bu kısımda yine sık iğne yapıyoruz. Şu ipi de arkadan yürüteyim.
Ama sadece sık iğne yapacağız. Çünkü artık askı kısmına geliyoruz hanımlar. Şimdi ben 2 sıra örüp geliyorum. Şu açık renk ipimi buradan kestim. Onu sonra yedireceğim arka kısımdan yine. Şöyle devam ediyorum. Evet sevgili hanımlar, bakın burada böyle 2 tane sık iğnemi yaptım ben çanta ağzımız için. Hemen şurada birleştirme noktasındayım. Hemen şu bakın bir zincir çekip üste çıkmıştık. O zincire batıyorum. Şöyle bir kaydırma yaptım. Şimdi burada hemen bir çerçeve hattı oluşturacağız. Bu da çantamızın ağız kısmının sağlam olmasını sağlıyor. Bakın böyle kaydırmalar yapıyor. Komple bu şekilde döneceğiz. Ve sonra askı kısmını anlatayım size. İsterseniz eğer benim gibi renkli yapacaksanız bu içinde kullandığımız renklerden birini de yapabilirsiniz bu çerçeve kısmına. O da bir hoşluk sağlayacaktır bu kısımda. Bu şekilde hemen yapıp gelelim sevgili hanımlar. Bakın. Evet, bu kaydırmayı da sıra sonuna kadar getirdim. Hemen şöyle ilk yapmış olduğum kaydırmanın içinden de alıyorum. Şu şekilde. Ve şuradan ipimi kesiyorum. Bunu da yine arka tarafa çekiyorum. Bu kağıt ipler çok ilginç. Sürekli ayrılıyor birbirinden. Şöyle. Tamam. Evet hanımlar, çantamızın gövde kısmını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Muhakkak ütüleyin lütfen. Ütüledikten sonra çok değişecek görüntü olarak. Çok şık duracaktır. Şimdi askı kısmına geçelim. Evet, şimdi askı kısmını ben şöyle bir askı çalıştım. Bakın gayet de güzel. İnce bir askı olacak. Çantamız çünkü çok fazla büyük değil. Şöyle şu şekilde askımızı monte edeceğiz. Şimdi bu askı modelini anlatayım size. 2 tane kağıt ipliği kullanacağız. Ben açık renk ipimizi karıştırmadım. Lacivert ve kırmızıyla yaptım askıyı. Çok daha hoş bir görüntü kazandı açıkçası. Şimdi size bu askıyı örerken yalnız 4 milim ya da ipinizin kalınlığına göre 5 milim tığ kullanın. Çünkü çift kat iple çalışıyoruz. Şu çantamı şimdilik şöyle alayım. Ben 4 milim tığ kullanacağım. Evet. Şimdi hemen ipimizi eşitleyelim. Bir miktar dikmek için pay bırakalım. Sonra şöyle bir kilit yaptım hemen ve 2 zincir yapıyorum. Sonra başına doladım hanımlar, bakın. İlk yaptığım zincirin içinden batıyorum. Hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Ve sonra bakın çeviriyorum burada. Şurada şu noktaya gireceğiz.
Hemen şöyle bakın girdim. Göstereyim size. Biraz da böyle gevşek tutalım lütfen. Çünkü sonra bu noktalara sürekli batacağımız için bu nokta dediğimizde aslında bu ilmeğimiz. Biraz gevşek bıraktıktan sonra şöyle çekelim. Bu ilk başlangıç kısmı biraz zor ama sonra çok kolaylaşacak, merak etmeyin. Evet, şöyle çıkardım. Sonra şu şekilde ikisini bir çıkardım. Çeviriyorum. Bakın buraya batıyoruz. Şu kısma. Burada 4 tane ipimiz olması gerekiyor. Çünkü çift kat çalıştığımız için. Hemen onu da çekiyorum. Bakın şöyle. Ve ikisini birlikte çıkardım. Sonra bakın burada belli olmaya başladı zaten. Şunu biraz gevşek bırakıyoruz. Buradan battım. Başına doladım ve battığım yerden çıkardım. Şu şekilde tığımın üstünde 4 tane var. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Sonra yine çeviriyorum. Sürekli çevireceğiz. Yani ön yüzü burası. Biz şöyle hafif çevirip şuradaki bu 4 tane ilmeğe batacağız. Hemen içinden çıkarıyorum. Ve hepsini tek seferde çıkarttım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Ben bu askıyı birçok çantamda kullandım. Hem çok sağlam hem yapması da çok kolay. Bakın yine şöyle burada 4 tane ipimi aldım ve içinden çıkartıyorum. Dediğim gibi biraz gevşek tutarsak elimizi, ki ben çok sıkı örüyorum. Biraz gevşettim yine. Battım aynı noktadan, çıkardım. Hepsini tek seferde çıkarıyorum yine. Askımız bu şekilde ilerleyecek. Kağıt ip olduğu için tabii sert bir ip, örmesi bir tık zor. Bakın şöyle olacak. Bu şekilde diğer tarafını da göstereyim. Bunu tabii eğer 3 renk örecekseniz siz de çantayı 3 renkle de yapabilirsiniz ama tabii kağıt ipte ip kalınlaştıkça daha da zor oluyor örmesi açıkçası. O yüzden ben çift iple, çift renkle örmeyi tercih ettim. Daha da fazla kalın olmasına gerek yok. Zaten bu çok sıkı bir askı modeli. Yani öyle kolay kolay deforme olmayacaktır. O yüzden de siz nasıl arzu ediyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Benim tercihim bu yönde. Şimdi kaç santim öreceğimizi hemen size söyleyeyim. Ben zaten bunun bir tanesini yapmıştım. Onun ölçüsünü vereyim. Şöyle. Evet, şöyle ölçtüğümde 67 santim askı örmüşüm ben. Bunun bir de tabii iç kısmına dikme payı var. Onu da hesaplarsak yani 60 santime tekabül etse bize yeterli. Çünkü bu askımızı şöyle iç kısmına bir 2-3 santim pay vermemiz gerekiyor. Yani toplamda bize geriye kalan 60 santim olsa yeterli olacaktır hanımlar. Şimdi askımızı örüp gelelim, sonra da montesini yapalım. Evet, askılarımızı da tamamladık.
Şimdi askılarımızın ucunda şöyle 2 tane ip vardı biliyorsunuz. Çift iple çalıştık. Şimdi şu kırmızı olanı ben şöyle şu araya yedireceğim. Ucuna bir iğne taktım. İğne yardımıyla hemen, hatta bunun ucuna da fazladan bir zincir yapmışım. Gereksiz bir uzunluğu var. Onu şöyle hemen katlayıp şu kısma şu şekilde sabitliyorum. Hem de kırmızı ipimi burada kaybetmiş oluyorum. Şöyle aralardan geçirerek evet, bu kadar yeterli. Bunu askımızın bütün uçlarına yapalım. Çünkü tek iple dikeceğiz. O yüzden kırmızıya gerek yok. Hemen şu ucu da tekrar iğneye takıyorum. Evet, çantamızın iyice taban kısmından bir ayarlamasını yapalım. Herhangi bir yamukluk olmasın. Çünkü askılarımızı dikme işlemine geçiyoruz. Şu şekilde. Evet. Hemen buradan bakalım. Bir ölçelim ağız kısmını. 37 santim diyor. Şimdi buradan 9 santim buradan gelelim. 9 santim de buradan gelelim. Yani şöyle 2, 4, 6, 8, 9. Şu kısma bir işaretleyici takacağım hemen. Şu şekilde. Hemen diğer tarafa da bir işaretleyici takalım. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Şöyle 9 santimde buradan geldik. Hemen şu aradan ipimi geçiriyorum. Buraya. Hemen sadece belli olsun yeri. O kadar. Amaç o yani burada. Şimdi askımı aldım. Gayet güzel taş gibi bir askı oldu hanımlar. Şöyle düzeltiyorum. Birazcık da şöyle hafif esnetiyorum. O esneme payını da alıyorum burada. Evet. Hemen şu kısımdan dikmeye başlayacağım. İç kısma dikelim tabii ki. Bir 2 santim kadar içeride bırakıyorum askımızı. Çok fazla olmasına gerek yok. Şöyle şu şekilde hemen buradan giriyorum. Bir alt sıraya geçiyorum. Şöyle arkadan bakalım. Şöyle alalım. Şuradan batalım.
Bu ön kısımda da çok dikilmiş gibi bir görüntü olmasın. Böyle ince ince girip çıkarsak. Hemen şu kaydırma yaptığımız noktaya da girelim. Bir daha buraya gireceğim ben. Sağlam olsun. Evet, bu kadar yeterli hanımlar. Bakın şöyle. Bunu da aynen bu şekilde buraya dikeceğiz. Evet, askılarımızı da taktım ben şimdi. Size hemen bir ölçü vereyim. Çok fazla büyük bir çanta olmadı bu. Tam orta boy, günlük kullanıma uygun bir çanta oldu. Bakın şöyle şu şekilde tuttuğumuzda 39 santim boy vereyim. 27 santim model kısmından itibaren, komple de 33 santim hanımlar. Askı ölçümüz de 61 santim. Yani diktikten sonra bize kalan 61 santim. Askımız taş gibi oldu gerçekten. Öyle kolay kolay deforme olmayacak. Zaten kağıt iple çalıştık bu çantayı. Gayet de sağlam, güzel bir çanta oldu. İplerim de bu arada çok sağlammış. Bunları ben Eminönü'nden aldım, bu ipleri. Ve gayet de güzel çıktı. Bir tık sert ama işte kağıt ipinde maalesef böyle bir tarafı var. Ama çıkan sonuç gayet güzel ve tatmin edici. Şimdi videomu burada bitiriyorum hanımlar. Ben tabii ki bu çantamıza astar dikeceğim ve astar diktikten sonra ağzına bir kapama yapacağım. Astarlarımı ben toptan dikiyorum. O yüzden videolar çok uzamasın diye o kısımları açıkçası girmiyorum. Ama çanta modelimiz gerçekten çok güzel oldu. Oval taban üstüne kurduk bu üçgen modellerimizi ve yazlık çok şık bir çanta oldu. İstediğiniz iple çalışabilirsiniz bu çantayı. Rafya ip olur, makrame olur, polyester makrame, koton makrame ip olur, kağıt ip olur. Metalik ip bile olur bence bu çantaya. Zaten çok da zor bir model değil. Gayet de güzel ve çok hızlı ilerleyen bir model. Videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz de beğenme butonuna basın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da YouTube sayfamla aynı isimde Begizi Örgü Çanta Modelleri diye aratırsanız bulabilirsiniz. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.